Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerde satılan sosisli minik poğaçaları tarifini paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce hemen hatırlatayım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Tarifim için öncelikle 1 su bardağı artı 1 çay bardağı suyumu karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Ben yaş maya kullanıyorum. Yarım paket yaş maya. Onu da şöyle sütle suyun içine eziyorum. Dileyenler bir paket kuru maya da kullanabilir. Ancak yaş maya bu tip tariflerde çok daha güzel yumuşak sonuç veriyor. Bir paket toz vanilya ve yarım çay kaşığı da mahlep ilavesi yapıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla karıştırarak mayayı birazcık eziyorum. Kullandığım malzemelerin hepsi oda sıcaklığında. Mayalanma işlemini hızlandırmak isterseniz suyunuzu, sütünüzü biraz daha böyle ılıtarak kullanabilirsiniz. Çok ısıtmamaya dikkat edin. Mayanız kesilmesin. Şimdi zaten iyi bir yoğurma işleminden geçecek. Mayayı daha fazla uğraşmıyorum eritmek için. Unumun büyük bir kısmını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum unun üzerinden. Ve bir su bardağı sıvı yağını da bu malzemelerin en son üzerinden gezdiriyorum. Hafif eli tutacak böyle yumuşakça bir hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Ben yanıma kontrollü davrandım. 6 su bardağı un aldım. Gerekirse biraz daha ilave edeceğim. Altı bardaktan hariç arada bir bardak daha ekledim. 7 bardak oldu. Ve hala elimi çok fazla tuttuğu için bu kadar cıvık olmasını istemiyoruz. Bir yarım su bardağı daha ekliyorum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurun yoğurma işlemi şu an tamam. İyi bir şekilde 2-3 dakika katlıya katlıya yoğurdum. Bakın hafif yumuşak böyle cıvık kabı tutuyor. İçten elimizi tutuyor. Ama dışarıdan da baktığınızda yumuşacık, hiç ele yapışmayacakmış gibi görünüyor. Şimdi hazır olan hamurun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken üzerine kullanacağımız malzemeyi hazırlıyoruz. 3 tane uzun sosislerden doğradım. Yarım parmak kalınlığında ortalama bu şekilde dilimlere ayırdım. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası kullanıyorum. Tatlı biber salçası. Dileyen domates salçası kullanabilir. Ya da bunun yerine ketçap da ilave edebilirsiniz. Üzerine şöyle 1/4 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Benim biber salçam ev yapımı. O yüzden yeterince tuzlu. Bu nedenle tuz eklemiyorum. Eğer salçanız tuzsuzsa bir miktar da tuz ilave edebilirsiniz. Bu karışıma dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Biraz kekik, karabiber, kimyon gibi. Şimdi önce zeytinyağı ile biber salçasını şöyle bir harmanladım. Ve şimdi sosisleri bu karışıma buluyorum güzelce. Üzerine kullanacağımız malzememiz de hazır olmuş oldu. Hamuru ortalama 30 dakika kadar mayalandırdım. Böyle güzelce 2 katına çıktı. Hamuru tezgahıma alıyorum öncelikle. Şöyle bir katlayarak havasını alıyorum. Daha sonra şöyle göz kararı 3'e bölüyorum. Ve her bir parçayı şöyle yuvarlayarak uzatıyorum birazcık. Ve şimdi hamurumdan şöyle bir ceviz büyüklüğünde küçük küçük bezeler alıyorum. Ortalama her biri 20'şer gram olsa yeterli. Her bir parçayı da böyle yuvarlayarak bütün bezeleri bu şekilde hazırlayacağım ve hepsini tepsime alacağım. Hamurun hepsini şekillendirdim. Toplamda tam 70 adet minik minik poğaçalarım olmuş oldu. Ortalama 20-25 gram arası göz kararı ayarladım. Birkaç tanesini rastgele sizler için tarttım.
Gram kullanmak isteyenler için belirteyim. 20-25 gram arası bezeler yapmanız yeterli. Şimdi bir yumurta sarısına bir çay kaşığı zeytinyağı ve böyle birkaç damla pekmez ilavesi yaptım. Güzel iyi bir şekilde çırpıyorum. Şöyle ince bir şekilde, çok fazla kalın olmasına gerek yok. Bütün poğaçaların üzerine süreceğim. Yumurta sarısının tamamını kullandım. Şurada köşede 6 tanesine yetişmedi maalesef. Ama tekrar yumurta kırmayacağım. Bu 6 taneyi de eminim yumurta kullanmayan, tüketemeyen arkadaşlar vardır aranızda. Onlar için yumurtasız olur mu diyenler için bu 6 taneyi de yumurtasız olarak pişireceğim. Ben de ilk kez o şekilde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Yapmış olduğumuz sosisli harcı şöyle bir karıştırdım tekrar. Sosislerimi alıp şöyle poğaçaların üzerine güzelce iyice batırıyorum. Tamamen gömün çünkü pişerken onlar tekrar üste çıkıyorlar. Hamurda tekrardan hafif hafif mayaya gelmeye başlamış zaten. Üzerlerine sosis yerine birazcık yine böyle salçaya da bulayabilirsiniz. Zeytin de ilave edebilirsiniz. Küp küp doğranmış kaşar peynirleri ekleyebilirsiniz. Eğer sosisime yetişmezse ben de kalanları o şekilde değerlendireceğim. Orta kısımlarına parmağınızla bastırıp böyle birazcık böyle biber salçalı bir sos koyarak sade de yapabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli olan bir hamur. Böyle değişik fikirler sunmayı da seviyorum sizlere. Çünkü herkesin evinde her zaman her malzeme olmayabiliyor. En azından değişik alternatifler sunduğumuzda farklı şekilde deneyip güzel sonuçlarla dönebiliyorsunuz. Bir kısmına sosisler yetmedi, 11 tane kadar kaldı. Onlar için de böyle siyah zeytinleri çekirdeklerinden ayıklayıp ikiye böldüm. Şöyle üzerlerinden yine aynı sosiste olduğu gibi içine doğru gömüyorum. Kalan bir taneye şöyle biber salçalı sosumdan biraz sürüyorum. Yumurta sürmediklerimizin de yan kısımlarına ondan biraz süreceğim ki hem parlatsın hamuru hem renklendirsin diye. Fırınımı önceden ısıtmıştım 180 dereceye. 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda güzelce üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada pişme sırasında bakın şimdiden başladılar. Sosisler kabarma sırasında üste çıkacak. Çünkü hamur kabardıkça sosisi dışarı itecek. Eğer öyle bir durumda çok fazla dışarı çıktığını görürseniz şekil bozulmaması için fırınınızı açıp hemen bir maşa ya da kaşık yardımıyla sosisleri tekrar içine itebilirsiniz. Böylece içinde sabit bir şekilde pişeceklerdir. İki tepsi poğaçam da fırından çıktı. Ortalama 25 dakikada piştiler. 25-30 dakika arası pişiyor. Kontrollü davranın. Bu tepsim henüz yeni çıktı. Çok sıcak. Diğeri soğudu. Oda sıcaklığına geldi. Bakın bunlar şu an çok sıcak. Yumuşacık da olmuşlar gerçi. Üzerine yumurta sarısı sürmediğimiz, sadece salçalı sostan sürdüğümüz poğaçalarımız. Çok fazla aşırı yakıp böyle yüzeyini siyah siyah karalatmazsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Yumurta tüketemeyen arkadaşlar. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Bakın yumuşacık, pamuk gibi, mis gibi poğaçalarımız oldu. Özellikle çocuklar bunlara bayılıyorlar. Mutlaka yapın, deneyin. Aynı zamanda piştikten sonra iyice soğutup buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Bunlar zeytinli olarak yaptıklarımız. Onlar da yine çok güzel bir şekilde piştiler bakın. Hepsi de yumuşacık. Sıcağı da soğuğu da hala yumuşacık. Tazeliğini dışarıda oda sıcaklığında 2 gün çok rahat bir şekilde koruyor. Hava aldırmadığınız sürece yumuşacık kalıyor. Buzlukta da saklarsanız 1-1,5 ay çok güzel, taze bir şekilde, lezzetli bir şekilde yersiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.